Evet, Stopti'ye hoş geldiniz. Bugün Şahin Bey mağazasındayız. Adını unuttum. Mehmet. Kullanamayan müşteri yoktur, sabırsız müşteri var. Senin gözlüğünü kendisi tecrübe edip diyor ki bununla olmaz. Evet. O Sonra- kişiye özel ölçülerin Evet, olduğunu. sonra bir de etrafındaki kişilere diyor ki ben denedim, çok kötü bir gözlük. Yazdırıyor doktora. Yakın gözlüğüyle işte hem diyor ben oyun oynuyorum, işte 60 santim mesafeye bakıyorum, masanın üstüne bakıyorum diyor. Hem de yakını görmek istiyorum. Nasıl yapması gerekir? Daha üst paket, yani şöyle söyleyeyim. Aslında numaralar arttıkça koridor biraz daha ister istemez daralıyor. Daralıyor. Dolayısıyla yüksek numaralarda genelde zaten üreticinin de önerdiği bize her zaman mutlaka bir üst paket önerin. Çünkü bir üst paket eskiyle yaklaşık aynı performansı veriyor. alabilir. Daha yüksek numaraya geçen kişilerde. Evet. Teşekkür ederim toparladığı için de ortaya. Lafımı da kestin ama. Çayırla uğurluyoruz. Evet. Devam edelim. Bence progresif gözlüğün en püf noktası o. Evet, Stopti'ye hoş geldiniz. Bugün Şahin Bey mağazasında Tayfun Bey ile Davut Bey ile beraberiz. Namı değer Jesse Pinkman, Everest Optik'ti. Evet, Stopti, Jesse Pinkman. Evet, Jesse Pinkman dediğiniz. Evet, yorumlarda gözlükçülüğe başlamış Jesse Pinkman diye çok yorum geliyor Davut Bey ile alakalı. Gerçekten de çok benziyor. Ben de ilk tanıştığımda aynısını kendisine söylemiştim. Videoların altına hep şöyle bir yorum gelmiş. Progresif gözlüğün hep olumlu yanlarını anlattınız. Bunun hiç olumsuz yanları yok mu diye. Bununla alakalı Tayfun Bey sen bize ne gelmiş yorumlar onları oku. Biz de istersen cevaplayalım. Şimdi soru olarak ilk soru progresif gözlüğe neden alışamayanlar var? Aslında ben bu soruyu şöyle sormak istiyorum. Progresif gözlüğü neden kullanamayız? Evet. İstersen sen başla. Ben başlayayım. Tamam, ben başlayayım. Progresif gözlüğü neden kullanamayız? Geçen bir müşterimden aldığım şeyi söyleyeceğim. Mağazamıza ziyaret eden bir müşterimiz geldi ve progresif gözlüğünü kullanamadığını söyledi. Ne gibi rahatsızlık duyduğunuzu sordum. Yani nasıl kullanamadığınız, ne gibi problem yaşıyorsunuz diye sordum. Söylediği şey şuydu. Yatarak televizyon izleyemediğini söylüyordu. Bununla müşterimiz haklıydı. Yatarak televizyon izlemeye çalıştığı zaman gözlüğün alt kısmında yakın olduğu için alt kısmından televizyon yakın mesafeye geliyor. Ondan dolayı göremezdi. Şikayeti doğru ama bunun bir formülü var. Çoğu müşterimizin şöyle yaptığını duydum. Uzak kısmını biraz burnunu örnek gösterecek olursak yani bir gözlüğü taktığı zaman bir tane alayım. Örnek veriyorum, gözlük normalde takılması gereken kısım bu. Şuradan yakın kısmı altta, üst kısmı uzak kısmı üstte olduğu zaman normal şekilde görüyor. Ama yaktığı zaman yakın kısmıyla uzağa baktığından dolayı televizyonu göremediğini söylüyor. Bundan dolayı bizim önerimiz de şu: biraz gözlüğü öne çektiği zaman gözlüğün üst kısmıyla uzağa bakarak televizyonu gayet rahat görebileceğini öneriyorum. Doğru camı, doğru çerçeveye, doğru kişiye uygulamak lazım birincisi. Yani siz bütçeden bağımsız olarak kaç liralık cam alırsanız alın, eğer bu üçü bir araya gelmezse kesinlikle zaten rahat bir görüş elde etmeyeceğiz. Dolayısıyla ilk önce teknik verilerin bir arada hepsinin düzgün ve kusursuz olması gerekiyor bence. Sonraki aşama ne olmalı? Sonraki aşama tabii bizim beklentimiz bir kişiye progresif gözlük verdiğinizde her şey kusursuz olacak. Taktınız her şey günlük gülistanlık demiyoruz. Bunun bir öğrenim süreci var. Tabii bu bir süreç. Yani burada önemli olan kişinin gözlüğü aldıktan sonra hemen gözlüğü aldınız, kapıdan çıktınız. Bu değil bizim istediğimiz. Bizim istediğimiz gözlüğü aldıktan sonra bu süreci beraber atlatabilmek, beraber öğrenimini yapabilmek, beraber testini yapabilmek. Bence en önemlisi bu. Öğrenim süresi var dediğin gerçekten çok güzel bir konuya değindin. Örneklendirmek istiyorum. Genel itibariyle her insanın yaşadığı, mesela ağzımızda dişimiz kırıldığı zaman dilimiz sürekli dişimizin olduğu yere sürtüp gelir. Yani ilk başta dilimiz oradaki kırıklığı algılayana kadar, yani oradaki boşluğu, farklılığı algılayana kadar dilimiz oraya gider. Dişimizi yaptırmadıktan sonra yine oraya gitmeyi bırakır. Yani artık beyin diyor ki orada diyor boşluk var, tamam öğrendin. Devamlı oraya dil gitmez. Ve bu da ne demek oluyor? Artık beyin ona alıştı ve normal sürecine devam ediyor. Bu da progresif gözlük bunun gibi bir şey. Normalde gözlük taktığımız zaman gözümüz başımızdan önce hareket eder. Yani şöyle söyleyeyim, mesela sağ tarafa doğru bakacağımız zaman ilk önce gözümüz gider, sonra başımız döner. Normal hayatta bu şekilde yapıyoruz ama progresif gözlük kullanan müşteriler bir müddet sonra farkında olmadan yani şu şekilde yapmaya başlıyor. Örnek veriyorum. Karşıdan bir ses geldiği zaman farkında olmadan başıyla gözü aynı anda hareket etmeye başlıyor. Bu da yanlarında yönlendirme kanalları dediğimiz alanların, yani oralara gözü temas etmiyor. Ama ilk başta taktıklarında ben gözlüğü taktım, uzağı net görüyor musunuz efendim dediğimde uzağı gayet net görüyorum. Yakını görüyor musunuz? Yakını da gayet net görüyorum. Orta mesafeyi görüyor musunuz? Ortayı da gayet iyi görüyorum. O zaman buna alışırsınız diyorum. Müşteriyi yolluyorum ama müşteri diyor ki ayağa kalktığında ay bir başım döndü. Bu olay her müşterimize genel itibariyle yaşanıyor. Bunun sebebi de dediğim gibi kesinlikle öğrenimle alakalı. Oraya değindin diye güzel bir konu. Yani orada gözümüzün ilk başta başımızla gözümüzün aynı anda hareket ettiğini öğreniyor. Yani bu beyin bir müddet sonra ona adapte oluyor. Hatta benim babama gözlük yaptığım zaman babam yakın kısmı biraz herhalde aşağıdaydı. Gayri ihtiyari başını şöyle kaldırarak bakardı.
Ve babama bunu yaptığını söylediğim zaman bilincinde bile değil, farkında bile değil. Yani hani bunu yapıyor, yakında buradan daha net gördüğü için başını kaldırıyordu ve böyle yapıyorsun dediğim zaman farkında olmuyordu. Yani bu genel olarak farkında olmadan bunu hareket ediyor. Müşteriler diyor ki ya ben böyle yapamam. Farkında olmadan yapacak. Yani bunun bilinçli olarak yapması gerektiğini bile bilmeyecek. Genelde gözlük takan kişiler günlük hayatta hareket etmediği şekilde hareket etmeye çalışıyor. Aslında bence birinci unsur bu. Normalde biz günlük hayattaki sağa ve sola bakarken aslında senin de bahsettiğin gibi yani sadece böyle gözümüzün ucuyla bakmaya çalışmıyoruz. Ama gözlüğü yeni alan kişi mutlaka şunu deniyor. Alıp hani normal kendi doğal hareketinden farklı olarak gözünün ucuyla bu kenarları nasıl görürüm diye deniyor. Tabii bu biraz şaşırtıyor insan. Aynı şekilde merdivenden çıkarken kimse aslında başını öne eğip böyle bu şekilde merdivenleri kontrol ederek çıkmıyor. Günlük hayatta ne yapıyoruz? Genelde ufuk çizgisine bakıyoruz. Ufuk çizgisinin biraz daha aşağısına çoğunlukla. Merdivenden çıkarken aslında ileriye bakarak çıkıyoruz. Dolayısıyla aslında bu camlarda bu tarz yani günlük hayatı değiştirip kullanmaya çalıştığımızda daha çok bir problem yaşıyoruz. Evet. Bunda da zaten öğrenim kısmı dediğimiz bu. Nasıl biner binmez bisikleti kullanamıyorsak aynı şekilde bunda bir öğrenim süresi var. Çünkü camın neresinden doğru bakmamız gerektiğini zaman öğretiyor bize aslında. Biz de bu süreçte mümkün olunca destek olup yanınızda bulunmaya çalışıyoruz. Evet. Hatta şöyle de bir sözüm var. Bunu da söylemiş olayım buradan. Progresif gözlüğü kullanamayan müşteri yoktur. Sabırsız müşteri vardır. Yani progresif gözlüğünü genel itibariyle herkes kullanabilir ama öğrenmek için sabretmiyor. Yine yaşadığım bir olayı söyleyeyim. Bir soru üzerinden bütün şeylere girmiş olduk ama şöyle... Şimdi bir müşterimiz geldi, gözlük yaptım uzak yakın bir arada. Yaptığım gözlükte ilk başta alışamadığı için pes ediyor, gözlüğü kenara koyuyor. Daha sonra eski gözlüğünü kullanmaya devam ediyor. Eski gözlüğü kırılınca o anda gözlük almaya gelemediğinden dolayı zorunluluktan progresif gözlüğünü kullanmaya başlıyor. Uzak yakın bir arada gözlüğünü kullanmaya başlıyor. Bu süre içerisinde gözlüğü alışıyor. O kadar alışıyor ki geliyor bana tekrar yedek gözlük yaptırmak istiyorum. Çünkü bu gözlüğün başına bir şey gelirse ben gözlüksüz ne yaparım diye soruyor. Yani bu çok önemli bir konu. Gerçekten o müşteri o gözlüğe muhtaç olmasaydı kullanmaya devam etmeyecekti. Etmediği için de bilemeyecekti rahatlığını, konforunu. Ama zorunluluktan kullanmaya başladıktan sonra alıştım, çok rahatım, ne yapacağım diye düşünmeye başlıyor. Bir sonraki soru da şöyle. Progresif gözlük baş döndürür mü? Aslında bunu deminki soruda cevabını vermiştim. Progresif gözlük baş döndürüyor. Gayri ihtiyar ilk taktığınızda sağa sola bakarken dediğim gibi gözleriniz önce hareket ettiği için şey yapıyor. Ama bir müddet sonra hatta yine bununla da alakalı bir örnek vereyim. Bir müşterimiz geldi kendi gözlüğü kullandığı gözlüğün üzerinden onun kanalının ne kadar olduğunu anlatmak için müşterinin gözlüğünün yönlendirme kanallarının mesafesini göstermek için müşterime şöyle geniş bir kağıdın üzerine örnek olarak gösterdim. Dedim ki efendim burayı dedim görebiliyor musunuz dedim. Görebiliyorum. Burayı görebiliyor musunuz dediğimde gayri ihtiyari başı dönüyor. Müşterimizin farkında olmadan kenarıya doğru başı dönüyor. Bakın dedim başını sabit tutarak burayı görebiliyor musunuz? Görebiliyorum. Burayı görebiliyor musunuz? Sadece gözünüzle bakın nereye kadar gördüğünüzü öğrenmeye çalışıyorum dediğimde müşteriler farkında değil. Yani bilinçsiz bir şekilde başı hareket ederek görüyor. Aslında her müşterimiz bir müddet sonra bu otomatiğe bağlıyor. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Bu gözlük camlarının yönlendirme kanallarının minimum olup görüş alanının genişliği maksimum olunca alışma konforu, görüş rahatlığı gibi her şey daha fazla oluyor. O yüzden de mümkün oldukça daha konforlu, daha kolay öğrenebileceğiniz geniş görüş alanlı gözlük camlarını almanızı tavsiye ederiz. Tabii ki ben şunu söylüyorum, en uygun cam da olsa kesinlikle onunla da görüş alabilirsiniz. Öğrenmekte ilk başta zorluk çekebilirsiniz ama kısa sürede onu da atlatabiliyorsunuz. Yani biz süreler veriyoruz, bir hafta örnek veriyorum. Diyoruz ki bir de en çok yapılan hatalardan biri şu. Müşterimize diyoruz ki eski gözlüğünüzü kullanmayın. Yani şöyle bir şey var. Yeni gözlük almışsınız çok odaklı uzak yakın bir arada. Progresif gözlük. Bu gözlüğü aldığınız zaman evde eğer ki sadece uzak gözlüğünüz varsa kolaya kaçıp ufak zorluklarda onu kullanmaya başladığınızda öğrenim süreciniz biraz daha gecikiyor. O yüzden mümkün oldukça progresif gözlük kullanmaya başladığınızda diğer yedek gözlüklerinizi ilk başta kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Gözlüğü öğrendikten sonra daha rahat diğer gözlükleri de kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Buraya ben de bir şey ekleyeceğim. Buyurun. Şimdi genelde şöyle oluyor. Şimdi progresif tabii yeni bir tecrübe herkes için. Progresif camlar baş döndürür mü? Şimdi ufak böyle tabii sonuç olarak gözün önüne bir protez koyuyor. Ama bunun baş döndüren tek cam progresif değil bu arada. Yani kişi ilk defa uzak gözlüğü taktığında, astigmatı olduğunda, örnek veriyorum geniş bir çerçeve seçtiğinde zaten normal çıplak gözle gördüğü görüntüden ister istemez biraz farklı görüntü alıyor. Mesela daha geniş bir çerçeve, kenarları kalın bir cam taktığında merdivenden inerken o boşluk hissiyatını onda da yaşıyorlar. Dolayısıyla aslında bunun sebebi sadece progresif camın kullanımı değil. Yani günlük hayatta uzak
gözlüğü takan kişiler de aynı deneyimleri yaşıyor. Ha, biraz daha şiddetli veya biraz daha düşük olabilir. O numaradan, camdan, çerçeveden dolayı farklı hissiyatlar olabilir. Ama bunun tek sebebi progresif cam değil. Yani progresif camı burada çok fazla kötülememek lazım. Çünkü bu kişiye sadece uzak gözlüğü verdiğimizde de aynı şeyleri yaşayabilir bu kişi. Ama bu progresifi kötülemek değil, bence halk arasında progresif cama özellikle çok büyük bir ön yargı var. Gözlüğü kullanmayı öğrendikten sonra çok daha rahat ve konforlu olduğunu fark ediyor müşterilerimiz. Şimdi örnek veriyorum, sen geliyorsun bizden bir tane çok ya da başka A firmasından, B firmasından bir tane çok odaklı alıyorsun. Sonra senin arkadaşına diyor ki, şu gözlüğünü ver bir takayım, nasıl bir şeymiş bu deyip senin gözlüğünü kendisi tecrübe edip diyor ki bununla olmaz. Sonra evet, sonra bir de etrafındaki kişilere diyor ki ben denedim, çok kötü bir gözlük, kesinlikle takmaman lazım. Ben taktım, hiçbir şey göremedim. Oysa ki hep bahsettiğimiz konu bu tamamen kişiye özel. Kişiye özel cam, kişiye özel numara, kişiye özel çerçeve, oda görüşleri, tamamı kişiye özel üretilen camlar. Dolayısıyla aslında numaranız ne kadar aynı bile olursa olsun herkesteki görüş kalitesi aynı olmayacak. Kesinlikle. Yani biz genel itibariyle zaten şunu nasıl yapıyoruz? Müşterilerimize şunu soruyoruz. Kullanım alanlarını soruyoruz. Yani en çok ofis ortamında mı kullanıyorsunuz? Spor yaparken mi kullanıyorsunuz? Dışarıda mı kullanıyorsunuz? Mesleğiyle alakalı bilgiler soruyoruz. Niçin? Ona uygun camı tavsiye edebilmek. Onun için en iyi olan camı önerebilmek için biz bu soruları soruyoruz. Yani bu da o müşterimiz için yakın alanı daha geniş olması gerekiyorsa biz müşterimize o camı tavsiye ediyoruz. Onunla alakalı daha iyi bir cam öneriyoruz. Orta alanı geniş, bilgisayar mesafesi, ofis ortamıysa ona uygun bir cam tavsiye ediyoruz. Ondan dolayı bu gerçekten müşterilerimiz genel itibariyle en büyük yapılan yanlışlardan biri şu. Avrupa'da gözlük çerçevesi bakmak 5 dakika, cam konuşmak 1 saat oluyor. Ama bizim Türkiye'de genel itibariyle gözlük çerçevesi bakmak 1 saat, cam 5 dakikada yapalım verelim gibi, hatta dinlemeyi sıkılıyor müşterilerimiz. Bu çok önemli bir şey. Asıl mesele gözlük çerçevesinden ziyade camdır. Bu camda size sorduğumuz sorulara ne kadar verimli, ne kadar düzgün cevaplar alabilirsek biz sizin için en iyi camı önermek için elimizden geleni yaparız. Yani burada sizden veri almaya çalışıyoruz. Aldığımız şeyler şu. Örnek veriyorum, dediğim gibi ofiste mi kullanıyorsunuz? Yoksa yakın mesafesiyle işçilikle mi uğraşıyorsunuz? Veya uzak mesafesiz tır şoförü müsünüz? Yani neyi daha çok yapıyorsanız ona göre biz uzak alanını geniş yapabiliriz. Orta mesafeyi ona göre bir cam tavsiye ederiz. Örnek veriyorum, uzun mesafe tır şoförleri, araç kullananlar için uzak alanı daha geniş, orta mesafesi navigasyonu kullanıyor, göstergelere bakıyor. Yakın alanı daha dar Aslında olabilir. günlük yaşam tarzına en uygun camı belirleyip Kesinlikle. mümkün oldukça onları önermeye çalışıyoruz ki O yüzden de ihtiyaç belirleyici sorular soruyoruz ve ona uygun camı tavsiye ediyoruz. Şimdi bir sonraki soru, uzak yakın gözlük yerine progresif mantıklı mı? bence kesinlikle mantıklı, ama şöyle mantıklı derken bence ilk önce bir kullanım alanını tespit etmek lazım. Yani az önce Akif'in de dediği gibi şimdi biz ne yapıyoruz? Mümkün oldukça gelen kişilerle sohbet ediyoruz. Onlardan done almaya çalışıyoruz. Hangi alanlarda kullanıyorlar? En çok ne ihtiyacı var onu belirlemeye çalışıyoruz ki ona uygun bir karakter belirliyoruz. Yani önereceğimiz camda, önereceğimiz çerçevelerde mutlaka bunu düşünerek vermeye çalışıyoruz. Yani belki de kişinin tek çözümü progresif de olmayabilir. Evet. Belki progresifin yanında ekstradan yakın gözlüğüne ihtiyacı olacak. Belki bilgisayar için özel bir cama ihtiyacı olacak. Belki progresif gerçekten bizim önereceğimiz bir şey olmayacak. Dolayısıyla onu karşılıklı sohbet ederek belirlememiz gerekiyor. Evet, yani şöyle hastalarımızın diyeyim mağazaya geldiği zaman karşılarına biz 2-3 tane cam öneriyoruz. Ama onlar şöyle bilsinler ki arka tarafta binlerce cam var, binlerce cam çeşitli var. Biz bunların arasında sorularımızla filtreleyip karşısına 3 tane camı düşürüyoruz. Onun şeyine göre, demin senin dediğin gibi, yani uzak gözlüğe belki ihtiyacı var. Yani onun neye ihtiyacı olduğunu veya güneşte koyulaşan cama, fotokromik cama veya translation kolormatik dediğimiz cama ihtiyacı var. Onun neye ihtiyacı olduğunu o sorulardan alıyoruz. Davut Bey'e kesinlikle bu konuda katılıyorum. Benim bir tane müşterim geldi abi. Yakın gözlüğü yazdırıyor doktora. Yakın gözlüğüyle işte hem diyor ben oyun oynuyorum, işte 60 santimlik mesafeye bakıyor, masanın üstüne bakıyorum diyor. Hem de yakını görmek istiyorum. Şimdi diyorum ki bunun olması imkansız. Eğer orta alanı yazacaksan varsayıyorum 2 numarayla bakıyorsun. Yakına 2,5'la bakman lazım. Şimdi bir gözlükte aslında 2 alanı da kullanmak istiyor. Şimdi bu müşteri için mesela progresif cam mı daha mantıklı olur? Nasıl yapması gerekir? Ben söyleyeyim mi? Şöyle, buyurun. Şimdi aslında bizim bir de ara camlar dediğimiz ofis camları seçeneği var. Ofis camları aslında teknik olarak ikisi de progresif camla aynı teknolojide. Ama ne oluyor? Progresif camlarda aslında teknik olarak şu. Eğer biz bir alana feragat edebilirsek, o alanı daha az kullanıyorsak, diğer alanları daha geniş tutturabiliyoruz.
Ya bu ne demek oluyor? Şimdi sadece bilgisayar mesafesi, masa üstündeki bir iş yapacak kişiye progresif, yani uzakla işi yoksa eğer progresif vermeye gerek yok. Neden? Çünkü biz o kaliteyi arttırabilmek için diyebiliriz ki uzağınızı azaltıyoruz, sizin orta ve yakın alanınızı genişletiyoruz. Aslında bahsettiğin kişi bence tam onun için. Aynen. Neden? Çünkü görmek istediği en uzak alan muhtemelen 1 metre. 1 metre içindeki alanı en geniş tecrübeyle görmek istiyorsa bence ona uygun bir ofis camı onun işini çözecektir diye düşünüyorum. Sen söyleyince aklıma geldi. Müşterilerimizin şöyle bir şeyi var. Yani bunun olmayanı yok mu? Yani niye illa mesela diyorsun ya bir yerden feragat ediyoruz, bir yere veriyoruz, bir yerden yapmıyoruz. Bunun sebebi işte iki farklı numaranın üst üste geldiği zaman yanlarda oluşan şeyleri minimuma indirmek için. Yani onlar mutlaka oluyorlar. Yani 100 bin liralık cam alacağım, 1 milyonluk cam alacağım örnek veriyorum. Ne kadar ya bu muhtemelen hepsinde var ama minimuma indirilebiliyor. Teknolojisi daha farklı olabiliyor. Abi müsaadenizle diğer soruyu da sorayım. Buyur Tayfun Bey. Progresif cam ilk gün nasıl kullanılmalı? İlk gün. İlk gün. Aldığı gün nasıl kullanmalı müşteri? Ben cevaplayayım Evet. istersen. İlk gün aldığında biz genelde diyoruz ki mesela bazı üst kalite camlarda müşterimiz takıyor. Aa çok rahatım. Biz diyoruz ki mesela isterseniz evde oturun televizyon karşısında elinize telefon alın televizyonuna bakın falan gibi şeyler söylüyoruz. Ama müşteri diyor ki ya ben çok rahatım. Şimdi ilk taktığınızda merdivenlerden inerken çıkarken merdivenlerin yükselmesiyle alçalması yakın kısmıyla bakarak onu dediği gibi Davut Bey dedi ki mesela normal şartlarda bu gözlüğü kullanırken biz 3 metre ileri bakarak yürüyoruz. Aslında normalde hep basamaklara bakarken basamağa bakmıyoruz normal şartlarda. Hep karşımıza bakarak gidiyoruz. Ama gözlüğü takınca gayri ihtiyari bir farklılıktan dolayı yakın kısmıyla merdivene baktığımız zaman basamak daha yukarıda veya daha uzakta görüp boşluğa düşme gibi bir hissiyat verebiliyor. Bunlardan dolayı önerimiz şu oluyor genel itibariyle. Evde televizyon karşısına geçin. Uzakta televizyonun altındaki yazıları okurken elinize aldığınız telefon veya kitapla hem kitaba bakın buradan yakını net görüyorum. Mesela başınızı ayarlayacaksınız buradan net görüyorum. Uzaktan buradan da uzağı net görüyorum. Buradan yakını net görüyorum, buradan uzağı net görüyorum. Birkaç kere bunu gayri ihtiyari baktığınız zaman öğrenim süresini çok daha hızlandıracaktır. Egzersiz yapmakla alakalı evet. Yani ama tabii ki hiç yok mu? Ben alıp müşterimiz direkt araba kullanıp giden de var. Bunu ama dediğim gibi ilk başta bunları biz her gözlük için değil. Mesela o yine yüksek teknoloji camlardan aldığınız zaman çoğu müşterimize bu memnuniyeti, bu şeyi alıyorlar. Direkt kullanıyorlar. Ben çok rahatım diyor. Hiç zorluk çekmedim deyip alıp gidiyorlar. Bu bizi mutlu ediyor tabii. Biz yine de yasal uyarı olarak yani Riski minimuma indirmek adına. yani şimdi araba kullanacaksınız, sağdan dikiz aynasına bakacaksınız, soldan bakacaksınız. Bunların minimuma olabilmesi için diyoruz ki evde oturarak kullanmaya başlamanız, güvenli alanda başlamanız sizin için daha iyi diyoruz. Bir soru da ben sormak istiyorum abi. Buyur. Aslında Al. bir yanlış algıyı kapatmak istiyorum. Tabii. Şimdi müşterimiz mesela halihazırda kullanmış olduğu bir cam var ve o camı kullanmış 3 yıl boyunca. 3 yıl sonunda numarası büyüyor. Evet. Müşteri kullandığı camdan çok memnun. Geliyor mağazamıza diyor ki ben bu camın aynısını istiyorum. Ama mesela adisyonu yakınla uzak arasındaki numara farkı, numarasının yükselmesi bu durumu etkiliyor. Şimdi Evet, çok bir konuya değindim. Ben bununla alakalı bir cevaplayayım mı Davut Bey? Yani şöyle genel itibariyle demin anlattım mı bilmiyorum. Anlatıyordum da kestim. yok bunu anlatmadık. Belki kesmiş de olabilir bir şey anlatacak şimdi. Şöyle bir şey var. Genelde bu aynı gözlük, aynı numara, aynı özellikte bile öğrenim süresi olabilir. Yani bu şundan kaynaklanıyor olabiliyor. 1 milim, 1 mikron hatta milim bile çok büyük bir oran. Mikron değişikliği bile mesela. Ama aslında benim sormak istediğim şey o değil. O farklı bir şey. Bir dakika ama aynı şey. Bu aynı numarada olan şey farklı numarada olmaz mı? Hayır, müşteri geliyor ya şimdi. Müşteri, Numarasında değişiklik var diyor. Tamam. Aynı camı mı önermek lazım diyor. ya da o mu? müşteri geliyor istiyor ya bizden. Şimdi aynı camı verirsek aynı konforda kullanamayacak aslında. Evet. Hani He. numaraya göre aslında Evet. doğru camı Aa, farklı, koridor bence daralıyor. güzel. Değineceğiz. Benim Tamam. sonra yanlış anlamış olabilir. Biz de şeyiz. Buyurun. Aynen. Sorun- Şimdi sorun- benim anladığım şu, sormak istediği şu. Gerçi cümleni bitirmeye fırsat vermedik ama kişi aynı çerçevede farklı bir numarada geldiği zaman, örnek veriyorum çoğu kişide genelde numara artışı oluyor. Aynı çerçeve olmasına rağmen daha yüksek bir numarada geldiğinde aynı camı verirsek eğer konfor seviyesi ne seviyede olur diye. Yani ya da şunu istiyor. Mesela kullandığı camda adam kullanıyor konforlu. Numara yükselmiş, adisyonu yükselmiş. Aynı camı verdiğimizde aynı konforda kullanamayacak müşteri. Aslında Evet, bir üst evet, paketi, bir üst paketi çıkmamız lazım. öneriyoruz. Yani senin dediğin gibi ben o soruyu evet. Müşterimiz genelde senin dediğini o zaman anladığımı ben tekrar söyleyeyim. Yüksek adisyonda bir gözlük camı aldığı zaman aynı cam özelliğinde aldığında aynı konforu alamayabilir. Niye? Çünkü bu numaralarda
geçiş var. Biz mümkün olduğunca şöyle söyleyeyim. Uzakta diyelim ki 1 numara hipermetrop var uzak. Aşağıya doğru 1,5, 2, 2,5, 3 diye iniyor. Bu geçiş koridoruyla alakalı daha üst paket. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında numaralar arttıkça koridor biraz daha ister istemez daralıyor. Daralıyor. Dolayısıyla yüksek numaralarda genelde zaten üreticinin de önerdiği bize her zaman mutlaka bir üst paket önerin. Çünkü bir üst paket eski ile yaklaşık aynı performansı veriyor. alabilir. Daha yüksek numaraya geçen kişilerde. Evet. Teşekkür ederim toparladığın için de ortaya. Lafımı da kestin ama. Şimdi progresif gözlük herkese uygun mu? Tabii ki herkese uygun değil. Yani önemli olan doğru analiz yapıp doğru kişiye doğru camı verebilmek. Hayır diyorsun. Bence hayır. 3 hayırla uğurluyoruz. Evet. Devam edelim. Progresif gözlükte ölçü neden çok önemli? Bence progresif gözlüğün en püf noktası odak. Kesinlikle odak. Ulan bunun detayını da senden dinleyelim. Evet. Tamam o zaman Bu onu da evet, ben evet. Sen hiç konuşma. Hep orada soru sordun. Biraz da sen anlat. Abi bence şöyle oluyor. Şimdi bazen progresif gözlüklü müşteriler geliyor bana. İşte ölçüleri çıkartıyorum, odağını çıkartıyorum. İşte göz bebeğinin 2 metre, 2,5 milimetre kenarına mesela odağı koyuyor. Ya artık cam kurtarmadığı için o şekilde kesiyor ya da ölçüyü yanlış alıyor. Şimdi müşteri gözlükle böyle baktığında mesela burayı çok net görüyor. Çok hafif şurayı gördüğünde diyor ki kafamı şöyle yaptığımda net görüyorum. Ya o netlik alanı gözüne gelmediği için müşteri bu sefer camı tam anlamıyla kullanamıyor. Aslında beyin kullanmayı yanlış öğreniyor gibi oluyor bence. Bazıları yazıları çift görüyor vesaire. Aynen. O tarz problemler Evet. yaşıyor. Zaten yani başta dediğimiz gibi her zaman önemli unsurlar doğru cam, doğru analiz, doğru çerçeve aslında tamamen bu karşısındaki gözlükçüye güvenmekten geçiyor bence. Hatta Davut abi hatırlar mısın? Beraber bir gözlük yapmıştık seninle. Müşterimiz başka bir yerden gözlük almıştı ama açısı çok fazlaydı. Evet. Odakları çıkartmıştık. Biz odağı 4 milim daha yukarıda yaptık mesela biz ölçü aldıktan sonra. Müşteriye aynı camı yaptık, aynı çerçeve yaptık ama müşteri %100 görüşünü aldı mesela o camda. Yani bu evet progresif gözlük dediğimiz zaman gözlüğün eğimi, gözlüğün yüzü sarma bombesi, gözlükle gözün arasındaki mesafesi, iki gözün arasındaki mesafesi, gözle çerçevenin alt noktası gibi bir sürü şey var. Bu konular konuşulacak o kadar çok mesele var ki. Yani biz şu an çok detaya giremiyoruz çünkü bir sorularla ilerliyoruz ama ilerleyen videolarımızda hatta sizden gelecek olan yorumlara göre yani sizin atacağınız ne gibi problem yaşıyorsunuz? Mesela bazı müşterimiz diyor ki şöyle tek gözümü kapatıyorum net görüyorum. Şöyle yapınca net görüyorum. Diğer gözümü kapatıyorum böyle net görüyorum ama ikisini açtığım zaman göremiyorum. Muhtemelen açıları ya geniş odaklandı. O da dediğiniz gibi cam çerçeveyi kurtarmadığı için hatalı montajlar yaptığından dolayı kaynaklanan problemler. Veya şöyle yapınca böyle bakınca direkt gözüme yani düz baktığımda direkt gözüme yakın alanı geliyor. Böyle yapınca net görüyorum gibi. Veya tam tersi yakını çok aşağıda oluyor. Bunların bir sürü ayarı var, çok ölçüsü var. Bunlarla alakalı ne gibi problem yaşadığınızı bize yorumlarla söylerseniz biz de bir sonraki en azından videolarımıza içerik olarak olsun, sorularınıza cevaplamak adına olsun. Çünkü dediğim gibi bu progresif ya derya deniz bu anlat bitmez. Bir sürü şey var. Ve bence daha önemlisi şu, camınızı nereden alırsanız alın gerçekten bir progresif camda bir problem yaşıyorsanız lütfen bize bir gelin. Kontrol Biz tekrar bir kontrolünü yapalım. Evet. Eğer bir yanlışlık varsa onu mümkün olunca düzeltilebilecek bir şeyse düzeltelim ya da sizi doğru yönlendirelim. Evet, bu mesela gerçekten güzel bir şey. Yine şu çerçeveyi alabilir miyim? Bir örnek olarak göstereceğim. Bir müşterimizde yaşadığımız bir olay var. Müşterimiz gözlüğü takıyor. Böyle taktığı zaman diyor ki ben bu gözlükle göremiyorum, rahat edemiyorum gibi bir şikayeti var. Siz de mesela bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yakında, uzakta bir problem yaşayabilirsiniz. Şunu yapmanızı öneriyorum. Gözlüğünüzün sapını bazen bu dediğimiz açı, işte demin bahsettiğimiz açılarla alakalı hafif bir yukarı kaldırarak baktığınız zaman daha net görüyor musunuz? Ona göre biz ayarları yapabiliriz. Yani hiç değilse gözlüğün probleminin ne olduğunu tespit edebilirsiniz. Evet Tayfun, başka var mı? Abi bu video için son sorumuz buydu. O zaman kapanış konuşmasını yapıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. İster bizden almış olun, ister almamış olun. Herhangi bir problem yaşıyorsanız gözlüklerinizle alakalı, herhangi progresif de değil yani her gözlükle herhangi bir problem yaşadığınız takdirde istediğiniz Everest Optik mağazasından gelip destek alabilirsiniz. Bu konuyla alakalı seve seve size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, zil açık tutmayı yani bizim videolarımız çok geç izleniyor. O yüzden bize bu konularda destek göstermenizi istiyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Eğer ki zil tuşunu göremiyorsanız, abone olma tuşunu, beğeni tuşunu göremiyorsanız yakın gözlüğüne ihtiyacınız vardır. Progresif gözlük almayı unutmayın.